Herkese merhaba. Bugünkü konumuz elektrikli SUV dünyasını epey bir sarsacak gibi görünen yepyeni BYD Sea-Lion 7. Hadi gelin bu iddialı modeli şöyle bir yakından inceleyelim. Markanın sloganı aslında her şeyi özetliyor. Okyanusun gücü, teknolojinin zekası. Yani diyorlar ki bizde doğadan ilham alan ham bir güç var ama bu gücü kontrol eden de üstün bir teknoloji var. Güzel bir başlangıç. İşte o gücün ilk somut kanıtı da hemen karşımızda. Sadece 4,5 saniye. 4 çeker versiyonu sıfırdan 100'e tam olarak bu sürede çıkıyor. Yani bu bildiğiniz spor otomobillere kafa tutan bir performans demek. İnanılmaz. Tabii güç her şey değil. Özellikle de bir elektrikli arabada. Menzil ne olacak? İşte orada da iddialılar. Şehir içinde WTP ölçümlerine göre tam 615 kilometreye varan bir menzilden bahsediyoruz. Yani bu uzun yola çıktığınızda sürekli nerede şarj edeceğim stresini ortadan kaldırma vaadi demek. Peki BYD bu modele boşuna teknolojinin yeni harikası demiyor. Gelin bakalım bu iddialı lafın altını nasıl doldurmuşlar. Her şeyden önce dış görünüşten başlayalım. Malum bir otomobilin ruhunu, karakterini ilk gördüğünüzde anlarsınız. İşte bu aracın ilham kaynağı da okyanusun ta kendisi. Bakın, BYD'nin global tasarım direktörü Wolfgang Egger ne diyor? BYD Sea-Lion 7 sadece bir SUV değil, bir yaşam tarzı ifadesidir. Yani bu sadece A noktasından B noktasına gitmek için bir araç değil, sizin kim olduğunuzu yansıtan bir parça adeta. Bu tasarım felsefesinin bir adı da var. Ocean-X. Nedir bu Ocean-X? Şöyle düşünün, okyanus dalgalarının enerjisinden ilham almışlar. Güçlü, X şeklindeki ön yüz, kupe gibi inen sportif tavan çizgisi ve yandaki o akıcı hatlar, hepsi bir araya gelince araç park halindeyken bile sanki hareket ediyormuş gibi dinamik bir his veriyor. Biraz daha yakından bakalım detaylara. Mesela o akıcı ve aerodinamik gövde yapısı ya da arka farlar, dinamik su damlası diyorlar, gerçekten de çok şık duruyor. Tabii bir de pratiklik var. Elektrikli ve ayağınızı sallayarak açabildiğiniz o bagaj kapağı gibi özellikler bu tasarımı tamamlıyor. Hadi şimdi kapıyı açalım ve içeriye bir göz atalım. Dışarıdaki o okyanusun dinamik enerjisi içeri girdiğiniz anda yerine bambaşka bir şeye bırakıyor. Konfor ve teknoloji. Zaten kendileri de sınıfının ötesinde konfor diyorlar. Yani bu bildiğiniz SUV standartlarının bir tık üzerine çıkma iddiası demek. İçeride sizi neler bekliyor peki? Liste gerçekten etkileyici. Ortada kocaman 15.6 inçlik hem de dönebilen bir dokunmatik ekran var. Müzik dinlemeyi seviyorsanız 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi adeta bir konser salonu deneyimi sunuyor. 128 farklı renkte ambiyans aydınlatması, head-up display ile gözünüzü yoldan ayırmadan bilgileri görmeniz say bitmiyor. Peki teknoloji, lüks tamam da bir şuradan beklediğimiz en önemli şeylerden biri de kullanışçılık değil mi? İşte burada da çok iyiler. Sadece arkada 520 litrelik bir alan yok, ön kaputun altında da 58 litrelik ek bir bagaj var. Bu da yetmezse arka koltukları yatırdığınızda neredeyse 1800 litrelik devasa bir alanınız oluyor. Bütün ailenin eşyaları rahatça sığar. Tasarım harika. İç mekan çok konforlu, peki ya yolda nasıl? Direksiyona geçtiğimizde o güç ve zeka ikilisi kendini nasıl gösteriyor? Hadi şimdi ona bakalım. Bakın bu rakam çok önemli. 23.000 devir bölü dakika. Bu elektrik motorunun ne kadar yüksek performanslı olduğunun bir göstergesi. Pratikte ne anlama geliyor? Gaza dokunduğunuz an hiçbir gecikme olmadan o inanılmaz ivmelenmeyi sırtınızda hissedeceksiniz demek. Tabii bu kadar gücü yola aktarmak da bir zeka istiyor. İşte o zekanın adı iTech, yani akıllı tork uyarlama kontrolü. Bu sistem ne yapıyor? Şöyle anlatayım. Siz gaza bastığınızda sistem saniyenin 1/1000'i hızında tekerlekleri kontrol ediyor. Herhangi bir patinaj, bir kayma riski varsa torku anında ayarlayarak bunu engelliyor. Sonuç, kaygan bir virajda bile araba yola yapışıyor. Hem çok daha güvenli hem de güç boşa gitmiyor. Sürüşü keyifli kılan başka neler var? Mesela yolun durumuna göre kendini ayarlayan gelişmiş süspansiyonlar ya da şarj konusu. Düşünün, bir kahve molası veriyorsunuz, 18 dakikada batarya %30'dan %80'e çıkıyor. Bu müthiş bir şey. Hatta aracın enerjisini dışarıya verebiliyorsunuz. Yani VTOL özelliği sayesinde kampta kahve makinenizi bile çalıştırabilirsiniz. Bu artık bir otomobilden fazlası. Resmen bir yaşam asistanı. Peki tamam, tüm bu harika özellikler nasıl mümkün oluyor? İşte şimdi işin mutfağına BYD'nin rakiplerinden ayrışmasını sağlayan o çekirdek teknolojilere iniyoruz. Karşınızda markanın belki de en büyük kozu, Blade batarya. Blade, yani bıçak denmesinin sebebi şekli. Diğer bataryalar gibi kutu kutu değil,
ince, uzun, bıçak gibi hücrelerden oluşuyor. Bu özel yapısı onu hem çok daha güvenli, hem daha verimli, hem de daha az yer kaplar hale getiriyor. Güvenlik dedik ya, işte size somut bir kanıt. Sektördeki en acımasız testlerden biri çiviyle delme testidir. Bataryayı bildiğiniz deliyorlar. Çoğu batarya bu teste alev alır patlar. Ama Blade batarya bu testi ne yangın ne de duman çıkarmadan geçmiş. Bu, olası bir kaza anında ne kadar büyük bir güvence olduğunu gösteriyor. Gerçekten inanılmaz. Bir diğer kilit teknoloji ise GTB, yani hücreden gövdeye. Normalde batarya arabanın içine konulmuş bir kutu gibidir. Ama burada batarya paketinin kendisi arabanın iskeletinin, şasisinin bir parçası haline geliyor. Bu ne demek? Arabanın gövdesi çok daha sağlam oluyor, vurulma direnci artıyor ve bu da doğrudan yol tutuşuna, sürüş keyfine yansıyor. Son olarak 8 bir arada elektrikli güç aktarım sistemi. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında çok zekice bir şey. Normalde motor, kontrol ünitesi, şarj cihazı gibi 8 tane ayrı ve büyük parçayı almışlar, hepsini tek bir kompakt üniteye sığdırmışlar. Sonuç, daha az kablo, daha az ağırlık, daha fazla verimlilik ve daha fazla iç hacim. Tam bir mühendislik harikası. Peki tüm bunları dinledikten sonra aklınızdaki soru şu olabilir. İyi de hangisi Lyonsedi bana göre? İki temel seçenek var. Birincisi Design versiyonu. Arkadan itişli, 218 beygir gücünde, günlük kullanım ve keyifli sürüşler için fazlasıyla yeterli. Diğeri ise AVD Excellence. İşte bu canavar. 4 çeker, tam 530 beygir, güç 0'dan 100'e 4.5 saniye. Ayrıca Dynaudio ses sistemi gibi ekstralar da var. Yani eğer benim için performans ve lüks her şeyden önce gelir diyorsanız adresiniz belli. Toparlayacak olursak, BYD Sea Lion 7 sunduğu teknolojiyle, performansıyla, tasarımı ve en önemlisi güvenlik özellikleriyle gerçekten çok iddialı bir paket sunuyor. Peki, şimdi asıl soru şu. Sizce bu araç elektrikli SUV pazarında bildiğimiz kuralları baştan yazabilir mi? Bu segmentteki dengeleri değiştirecek güce sahip mi? Bu konudaki düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum.